Saten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında ise hiçbir yerde olmayan, ilk defa göreceğiniz 5 şiş görünümlü 2 şiş patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Bakın böyle. Bu modelden bizim köyde çok yapılıyormuş. Annem getirdi modeli bana. Ben de annemin getirdiği modelden çıkarttım ve sizlerle de paylaşmak istedim. İnşallah sizler de çok beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Bizim oralarda çok yapılan ve satılan bir patik modeli. Böyle 5 şiş görünümlü 2 şişle patik modeli. Şöyle bakın, alt tarafında hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu kısmını da yine ilmek alarak ördüm. Burada da dikişimiz yok. Sadece şu ön kısmını birleştirmek için şöyle dikiyoruz. Onun dışında patiğimiz böyle çok güzel. Ben böyle rengarenk ördüm. Sizler dilerseniz böyle tek renkten de örebilirsiniz. Böyle değişik de bir model uyguladım. Bakın şöyle yakından görebilirsiniz. Şöyle çıtı pıtı bir patik modeli oldu. Çok da kullanışlı. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın şöyle şu alt kısımdan başlıyoruz örmeye. Böyle yukarıya doğru ayak ölçüsünde uzatarak örmeye devam ediyoruz. Böyle şu şekilde. Şimdi patiğimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Ve patik modeli için yorumlarınızı, görüşlerinizi mutlaka bana yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Patiğimiz için gerekli malzemelerimiz gri olarak, ana renk olarak patiklik ip kullandım. Gri renkte. Diğer iplerim ise elimde kalan böyle az iplerimi değerlendirdim. Dilerseniz tek renk de kullanabilirsiniz. Ben böyle renk yaptım. Ve böyle çeşitli renklerde elimizde kalan patiklik ipler, patiğim 37, 38, 39 ayak numarasına kadar olur. Şimdi yapımına başlayalım. Şu uç kısımdan başlayacağız patiğimizi yapmaya. 3 milimetre şiş kullandım. Bir de iğnemiz var. Şimdi 16 ilmek atarak başlayacağız. Ben ipi boynuma atarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. İlmekleri de yine attığınız şekilde atabilirsiniz. Böyle 16 tane ilmek atalım. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 tane ilmeği şişime attım. Diğer şişimde aldım. Burası örgünün ters yüzü olacak. İlk ilmekleri her zaman örmeden alıyorum. Bir diğerini ters olarak örüyorum. Bakın böyle ilmekleri böyle ters olarak örelim. Böyle ilerleyelim. Son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi son ilmeğimi düz olarak ördüm. Şöyle göstereyim. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi ön yüzüne geçiyorum. Burası örgümün ön yüzü. İlk ilmeği örmeden aldım. Sonrasında 2 3 2 tane ters ördüm. 3 tane ilmeğim oldu. Bakın böyle. Sonrasında şöyle bir artma yapıyorum. Deliksiz bir artma. Bir ilmek arttırmış oldum.
Sonrasında 1 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Ve bir ilmek daha arttırdım. Deliksiz artma yaptım. Sonrasında tekrar örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ters ördüm. Sonrasında şişime şöyle bakın, bir ilmek attım. 1 2 ilmeği düz olarak ördüm. Bir şişime ilmek arttırdım. 2 düzden sonra 1 2 ilmeğimi ters, en son ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde tüm ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Artma yaptığım ilmekler de dahil. Böyle ilmeklerimizi örelim. Sıra sonuna kadar gidelim. Evet, örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın 2 düz ilmeklerim şöyle şu kısımlarda. 2 düz ilmeklerimde örmeden bir şişime dolayacağım. Yani bir ilmek arttıracağım. 2 düz ilmeği örüp bir ilmek daha arttıracağım. Aradaki ilmekleri ters öreceğim. Düz ilmeklerimi örmeden şişimle bir ilmek atacağım. Bir artma yapmış olacağım. 2 düz ilmeği örüp hemen sonrasında bir artma daha yapacağım. Geriye kalan ilmekleri öreceğim. Böyle olacak. Şimdi yine tekrar edelim. İlk ilmeği örmeden aldım. Düz ilmeğime kadar ilmeklerimi böyle ters olarak ördüm. Kaç ilmeğim var? Bakın 4 tane. Bu ilmekler her sırada artacaklar. Bu düz ilmeklerimin yanlarındaki artmaları örgümün hep ön yüzünde yapıyorum. 2 düz ilmeği örmeden şişime bir ilmek arttırdım. Ve 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. 1 2. Sonrasında aradaki ilmekleri ters olarak öreceğim. 2 düz ilmeği ördükten sonra yine bir arttırdım. Aradaki ilmekleri ters örüyorum. İki tane düz ilmeğime geldim. Yine şişime bir artma yaptım. 1 2 2 düz ilmeğimi ördüm. Hemen şişime bir artma daha yaptım ve sıra sonuna kadar ilmeklerimi artık örerek ilerliyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi örgünün arka yüzünde ilmekleri ters olarak örelim. Evet, tekrar örgünün ön yüzüne geldim. Hep aynı işlemi yapacağız örgünün ön yüzünde. 2 tane düz ilmeği örmeden bir arttıracağız. 2 düz ilmeği örüp hemen bir arttıracağız. Aradaki ilmekleri öreceğiz. 2 düz ilmeği örmeden bir arttıracağız. 2 düzü öreceğiz. Bir arttıracağız. Sonraki ilmekleri öreceğiz. Böyle her ön sırada 4 tane ilmek arttırmış oluyoruz. Toplam 52 ilmek olana kadar şişimizde bu şekilde her ön sırada düz ilmekleri yanlarından artma yaparak ilerlemeye devam edelim. Patiğimizin o kısmını göstereyim size. Bakın şu kısımları. Şöyle düz ördüğümüz kısımlar. Şişimizde toplam 52 ilmek olana kadar böyle devam edelim. Evet, bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. 52 tane ilmeğim olana kadar her iki taraftaki düz ilmeklerin sağından ve solundan her ön sırada ilmek arttırarak her ön sırada 4 ilmek arttırmış olduk ve 52 ilmeğe ulaştık. Haroşa sırası olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diş haroşa sırası örmüşüz. Daha büyük ayak numaraları için yapmak isterseniz arttırmaya devam edebilirsiniz. Her ön sırada 4 ilmek arttırarak gidiyoruz. Bu şekilde 56 60 böyle gidebilirsiniz ya da daha küçük numaralar için yapmak isterseniz sıra sayılarını eksik yapabilirsiniz. Şimdi
Buradan sonra bakın şöyle ben bir diş haroşa sırası ördüm gri rengimle. Sonra pembe rengime geçeceğim. Şöyle artmaları artık bırakıyoruz. Düz ilmeklerimizle artık ters olarak öreceğiz. Böyle tüm ilmekleri sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Böyle ilmekleri sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Evet, bir diş haroşa sırasını ördüm. Şöyle göstereyim. Artık artmalarımı bıraktım. 52 ilmeğimle devam edeceğim. Şimdi örgünün arka yüzünde pembe rengimi aldım. Şöyle gri rengimizi bağlayalım, pembe ipimizi. Örgünün arka yüzündeyiz. Burada renk geçişi yapacağız. Hem de model kuracağız. Şöyle. Şimdi ilk ilmeği renk geçişlerinde örüyoruz. Sonraki ilmeği örmeden aldım. Bir sonrakini örüyorum. Bir sonraki ilmeği örmeden şişime aldım. Ördüm. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters olarak örüyorum. Bir ilmek örmeden aldım şişime. Bir ilmeği ters olarak ördüm. Bir ilmeği örmeden aldım. Bir ilmeği ters olarak ördüm. Bir tane gri renkli ilmeğimi örmeden aldım. Bir diğerini pembe rengimle ters olarak ördüm. Bir örmeden alıyorum. Bir örüyorum. Bakın şöyle. Bir gri bir pembe, böyle bu şekilde sıranın sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Evet, sıra sonunda bakın bir ördüm. En son ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. 2 tane pembe rengim oldu sıranın sonunda. Şimdi örgünün ön yüzüne geçtim. Bakın şöyle bir görüntüsü olacak. Burada yine ilk ilmeği her zamanki gibi örmeden alıp diğer tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi de örüyorum. Bakın böyle bir görüntüsü olacak. Tüm ilmekleri pembe rengimle ters olarak örelim. Evet, bakın şimdi pembe rengimle sırayı tamamladım. Şöyle bakın, modelimiz böyle bir gri bir pembe gibi göründü şöyle ön tarafta. Çok güzel görüntüsü oldu. Şimdi pembe rengimi bırakıyorum. Gri rengime geçiyorum. Gri rengimle 2 diş haroşa sırası öreceğim. Şöyle göstereyim. Bakın 1 2. Hani 2 diş haroşa sırası örelim. Ben haroşayı, ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örüyorum ve o şekilde oluşturuyorum. Böyle örgünün şu an ters yüzündeyim. Tüm ilmekleri ters olarak örelim gri rengimizle. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Dediğim gibi gri rengimizle 2 diş haroşa sırası örelim. Sonra tekrar pembe rengimle şu modelimi yapacağım. Evet, bakın gri rengimle 2 diş haroşa sırası ördüm. 1 2. Şimdi pembe rengime geçeceğim tekrar. Aynı modeli kuruyorum yine ilk sıra pembe renkli sırada yaptığım gibi. İlk ilmeği ördüm, bir diğerini örmeden aldım. Bir diğerini örüyorum pembe rengimle ters olarak, bir diğerini örmeden aldım. Bir diğer ilmeğimi ters olarak ördüm, bir diğerini örmeden aldım. Bir diğerini ters olarak ördüm. Böyle sırayı tamamlayalım. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Arka yüzünde rengimi bu şekilde tamamladım. Şimdi tüm ilmekleri ters olarak öreceğiz. Örmediğim ilmekler de dahil. Böyle örgünün ön yüzünde tüm ilmekleri böyle sırasıyla ters olarak örelim ve böyle modelimizi oluşturacağız. Modelimiz bu şekilde. Bir renkli ipimizle öreceğiz. 2 diş haroşa sırası gri öreceğiz. Böyle ilerleyeceğiz. İsterseniz böyle tek renkle de ilerleyebilirsiniz. Benim gibi böyle renkli renkli de örebilirsiniz. Modelimiz böyle bu sıraların tekrarı şeklinde olacak. Bir sıra pembe, 2 sıra gri. Bir sıra pembe, 2 sıra gri. Böyle bakın hep 2 sıra gri var. 2 diş haroşa sırası aralarda. Böyle örerek devam edelim. Renkli iplerimle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 defa ördüm. Aralarda ikişer diş haroşa sıraları var. Böyle sıralarımızı tamamlayalım. Evet, bakın sıralarımı tamamladım ben. Şöyle sizlere göstereyim. Renk renk ördüm.
Pembe ile başladım. Sonra mavi, yeşil, mor olarak devam ettim. Şöyle göstereyim. Burada da en son bakın 3 diş haroşa sırası gri rengimle ördüm. Toplam kaç diş haroşa sırası oldu? Onu da sizlerle birlikte sayalım. En baştan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Böyle 47 diş haroşa sırası örmüşüz. Şöyle yukarıya doğru saydım. Eğer tek renk örmek isterseniz bu şekilde sıra sayısını vermiş oldum. Bu sıra sayılarını ayağınıza göre ölçerek uzatabilirsiniz şu kısımdan sonra. Bana bu kadar yeterli geldiği için ben burada bırakacağım. Şimdi topuk kısmını yapacağız birlikte. Böyle 24 tane ilmeğimi bu şişime alıyorum. Hem böyle örüyorum. Böyle 24 tane ilmeğimi şişimize alalım. Evet, 24 ilmeğimi bu şişime örerek aldım. 4 ilmeğim şöyle ortada topuk kısmı için yapacağım. 24 ilmeğim de bu tarafta, toplam 52 ilmeğim olacak. Şimdi 4 ilmeğimin ilkini ördüm. 1, 2, 3. Dördüncüyü örerken yanındakiyle birlikte ikisini ters ördüm. Örgümü arka yüzünü çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, şişimde 3 ilmeğim var. Dördüncüyle beşinciyi birlikte ördüm. Örgünün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeği ördüm. 2, 3. 3 tane ilmeğim şişimde. Dördüncü ile beşinciyi birlikte ördüm. Örgünün arka yüzüne geçtim. İlk ilmeği ördüm. 2, 3, 4 ile 5'i birlikte örüyorum. Ve örgünün ön yüzüne geçiyorum. Böyle ilmekleri sıra sonlarında başlardan 2 2 alıyoruz. Bakın sona geldim. 2 ilmeği birlikte ördüm. Örgünün arka yüzüne geçtim. Böyle ilmeklerimiz azalana kadar böyle örmeye devam edelim. Bakın şöyle bir kısım oluşturacağız örerek ve dikiş yapmamış olacağız. Böyle devam edelim. Evet, böyle son kısımlara geldim. Bakın ortada 2 ilmeğim, 2 burada, 2 burada ilmeğim kaldı. Şimdi şöyle yine çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Şu ortadaki 2 ilmeğin ikisini birlikte ördüm. Burada bir ilmek kestim. Şu 2 ilmeği ördüm. Sonrasında tekrar böyle döndüm. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Tekrar döndüm. En son bitme yerindeyiz artık. Buradaki ilmeklerimi bitirdim. Şimdi 2 ilmeği birlikte ters olarak örelim. İlmeği diğer şişe alalım. 2 ilmeği birlikte ters olarak örelim. İlmeği diğer şişe alalım. Ve 2 ilmeği birlikte ters olarak örelim. Bakın tamamlamış olduk şu kısmını. Örerek bitirdik. Hiç dikiş uygulamamış olduk. Çok güzel oldu. Tam da böyle ayağa oturan kıvamda bir patik oluyor. Şöyle keselim buradan. Daha sonra bu ipimizi şöyle gizleriz. Bakın böyle patiğimizin şu kısmını örerek yapmış olduk. Şimdi şöyle tersinden dikme işlemi yapacağız. Ben iğneme ipimi geçireyim. Evet, tersini çevirelim patiğimizin, şöyle şu uç kısmından dikmeye başlayacağız. Şöyle uç kısmını düğümlememiştim. Çok çektim biraz. Şöyle burada düğümleyelim. Böyle nasıl kolay dikiyorsanız siz o şekilde dikebilirsiniz şu kısımdan. Böyle ben ilmekleri karşılıklı alarak dikiyorum.
Şöyle ilmeğin iç taraflarına batıyorum böyle ben. Böyle istediğimiz yere kadar dikelim. Şu açıklığın ne kadar olmasını istiyorsanız ben şu ikinci mavi renkli çizgiye kadar diktim. Evet bakın böyle dikimini tamamlamış oldum. Böyle 5 şişle yapılıp örülmüş gibi bir görüntüsü oluyor patiğimizin. Bakın şöyle şu şekilde. Dilerseniz kenar oyası yapmadan da kullanabilirsiniz. Ben içindeki renklerden bir tanesiyle böyle kenar oyası yaptım. Tığım 2 numara 1,75 milim ipime uygun bir tığ tercih ettim. Şöyle dilediğiniz kenar oyasını yapabilirsiniz. Ben böyle sizlere kısaca göstereyim benim yaptığımı. Bakın sık iğne olarak battım bir yere. Bir sonrakine tekrar battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın 2 sık iğne arasına geriye battım. Bir zincir çektim. Sonrasında böyle belirli aralıklarla batabilirsiniz. Şimdi belirli bir aralıkla böyle sık iğne olarak battım. 3 zincir çektim. Böyle bir geriye battım. Bir zincir çektim. Sonrasında biraz aralıklı olarak sık iğne olarak battım. 3 zincir çektim. Böyle bir geriye battım. Böyle pipirik yapmış oldum. Bir zincir çektim. Bir böyle atlayarak battım. 3 zincir çektim. Geriye doğru battım. Bir zincir çektim. Böyle bir kenar oyası uyguladım. Evet, patiğimizin kenar oyasını da yaptık. Bu şekilde bitirmiş olduk. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yorum ve görüşlerinizi mutlaka yazmayı unutmayın.